Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine sizlere harika bir tarif ile geldim. Kiraz saklama yöntemi. Buzdolabına koymak yok arkadaşlar. Kaynatmak yok. Kirazlarınızı bu şekilde bozulmadan saklayın. Taze taze istediğiniz zaman çıkarın, tüketin, yiyin arkadaşlar. Nasıl yapılır gelin hep birlikte öğrenelim. Evet, burada benim kirazlarım var. Ölçüsü ne kadar derseniz 1 kilo kiraz aldım ben pazardan. Birazı yendi ve bunlar kalan kirazlarım. Şimdi kirazların taze olması gerek arkadaşlar. Yumuşak, ezik olmaması lazım. Yani bugün toplanmış, yarın pazara çıkmış, o şekilde taze kiraz kullanın. Evet, saplarını, çöplerini ayırıyoruz. İlk aşamada kirazların saplarını ayırıyoruz. Evet, bugün sizlere kiraz saklama yöntemini göstereceğim arkadaşlar. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Hele kış aylarında inanın bunlar çok aranıyor. Özellikle hamile bayanların canları istediği zaman şöyle olsa da yesek dediği zaman çıkarıp bir kavanoz çıkarın, tüketin. O kadar kolay. İlk aşamada ne yapıyoruz? Kirazlarımızın saplarını güzelce temizliyoruz. Evet, kirazların saplarını temizledik. Gördüğünüz gibi burada temizlenmiş kirazlarım var. Çekirdekleri tabii ki içinde duruyor. Ufak kirazlardan benim kirazlar. Bol suda yıkadım. Şimdi kavanozumu alıyorum. Şöyle yarım kiloluk bir kavanoz aldım ilk aşamada. Yıkamış olduğum kirazları kavanoza dolduruyorum. Çok kolay bir yöntemle İstediğiniz bir yerde bu kavanozları saklayabilirsiniz. Tabi güneş görmemek şartıyla karanlık bir ortamda saklayın. Ne zaman tüketecekseniz o zaman açın, tüketin. İnanın bekleyecektir. Hiç de bozulma yapmayacaktır. Ben daha önceden bu yöntemle domates kurdum arkadaşlar. Linkini hatta bırakacağım. İnanın koca kış yedik domatesleri. Aynı dalından yeni kopmuş gibi domatesler. Hiçbir bozulma olmadı. Aynı yöntemle şimdi kiraz saklama yöntemini yapıyoruz. Bir yarım kiloluk doldurdum. Artı bir de yarım kilonun yarısı 250 gramlık kavanoza koydum arkadaşlar. Kirazlardan bu kadar çıktı. Tabi daha fazla olursa daha fazla doldurabilirsiniz. Şimdi tenceremin alıyorum. Tenceremin içine şöyle 1 kiloya yakın su koyuyorum. Suyu ölçmüyorum. Çünkü ölçmeye gerek yok. Göz ayarı biraz su koydum. Ve ocağa kaynamaya koydum arkadaşlar suyu. Ocakta suyum kaynadı. Şöyle nasıl kaynadı? Böyle pirelenmeye başladı. Hafif hafif kabarcıklar. Kaynama noktasına geldi. Ve o aşamada ocağı kapatıyorum. Ve kirazların üzerine sıcak suyu döküyorum. Sıcak suyu döktüm. Şimdi kapaklarını üzerine koyacağım. Sıkmayacağım arkadaşlar. Hemen öylesine koyuyorum. 10 dakika bu şekilde kirazları sıcak suyla buluşturuyoruz. On dakika bekletiyoruz. 10 dakika bekledi. Tabi hala biraz sıcak suyumuz tamamen soğumuyor. Ve tekrar aynı suyu tenceremin içinde kalmıştı suyum biraz. Onun üzerine döküyorum. Şöyle kapağını ters koyarak çok kolay bir şekilde suyunu süzebilirsiniz. Diğer kavanozu da aynı şekilde yapıyorum. Suyunu döküyorum. Tabi su beklerken birazcık ılındı. Şimdi tekrar suyu ocağa koyuyorum. Tekrar kaynama noktasına getireceğim. Evet. Suyumuz ocakta kaynadı. Kaynadı diyelim. Tam foşur foşur kaynamadı ama kaynama noktasına geldi. Tekrar kirazların üzerine döküyorum. Bakın arkadaşlar, kirazlar yumuşak olmaması gerek. Yani kızarık ama dalından yeni kopmuş, şu anda sert olması lazım. Tekrar yine 10 dakika bekletiyorum. 2 kere bakın sıcak suyu döktüm. Şimdi tekrar sıcak suyumu tenceremin içine boşaltıyorum. Çok kolay bir yöntem. Bu yöntemle yaparsınız. Asla da bozulmaz arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim.
tekrar tencereme suyu döküyorum. Şimdi tekrar ocağa kaynama noktasına gelene kadar kaynatacağım suyu. Sıcak yani olacak, şöyle pirelenmeye başlama noktasına geldiği zaman hoşur hoşur kaynamayacak. Ama bayağı da sıcak. Evet. Şimdi ne yapacağız? Üçüncü kez sıcak suyumuzu hazırladık. 1 yemek kaşığı 250 gramlık kavanoza, yarım kiloluk kavanoza da 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Üzerine sıcak suyumuzu döküyoruz. Eğer domates yapacaksak bu sefer tuz koymamız lazım. Tatlı olduğu için meyvemiz, şeker koyduk. Evet. Sıcak suyu tekrar döktük. Şimdi ne yapacağız? Sıkı sıkı kavanozun kapağını kapatacağız. Şöyle sıkı sıkı kapatalım. Buzdolabımızda yer pek bulunmuyor arkadaşlar. Yani yaz sebzelerini yaptığımız için çok çabuk doluyor. Ama bu şekilde yaparsanız bir kıyıya, köşeye, karanlık bir yere bırakın. Canınız ne zaman isterse o zaman tüketin. Ama önemli nokta, kapağını sıkı sıkı kapatın. Hava almasın, su kaçırmasın. Ters çevirin. Sıktıktan sonra kapakları şu şekilde bakın. Eğer akmıyorsa, sızmıyorsa bilin ki tutacak kapağını. Genelde ilk kullanım kapak kullanın. İkinci kez de kullanabilirsiniz ama dediğim gibi iyi sıkmanız, kapağını tutturmanız lazım. Tutmazsa bozulur. Bu şekilde soğuyana kadar tamamen bekletiyoruz. Daha sonra ters çevirip sıcak bir ortama koyacağız. Karanlık bir ortama koyacağız. Dediğim gibi istediğimiz zaman çıkarıp tüketeceğiz. Umarım bir faydam olur. Siz de bu tarifi yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olabilir. Bildirimleri özellikle söylüyorum. Açın arkadaşlar. Çeşit çeşit tarif veriyorum. Kaçırmayın derim. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.